Böyle bazen ıssız bir adaya düşüp tek başımıza yaşamak isteriz. İnsanlardan sıkılır, kimseyi görmek istemeyiz. Herkes sizden bir şeyler ister. Kimseye yetişemez, kimseyi memnun edemezsiniz. Ve işte böyle zamanlarda gerçekten şöyle bir başımızı alıp gitmek, tek başımıza kalmak isteriz. Ama hayat tuhaf bir şekilde insanlarla birlikte güzel ve insanlarla yaşanır. Ve insanlar bazen bizi çıldırtmak için özel olarak tasarlanmış gibi de görünebilir. Ama bu kaosun ortasında bile huzuru bulmanın, hatta belki de bu kaosu bir büyüme aracı olarak kullanmanın bir yolu var. Yüzlerce yıl önce Marcus Aurelius adında bir filozof ve imparator, Roma'nın başındayken savaş alanlarında ve saray entrikalarının ortasında benzer bir gerçekle yüzleşti ve o muazzam bir şey keşfetti. Sorun insanlar değil, onlara verdiğimiz tepkiydi. Her sabah gözlerinizi açtığınızda kendinize şunu söyleyin: bugün aptallarla, nankörlerle, yabancılarla, kibirli insanlarla, hilekarlarla, kıskançlarla karşılaşabilirim, evet. Ama gördüğüm insanların her biri aptal, nankör, yalancı, kibirli, hilekar ve kıskanç olmayacak. Bu güne karamsar bir başlangıç yapmak gibi görünebilir. Aslında tam tersi. Bu özgürleşmenin ilk adımıdır. Çünkü bu gerçeği kabullenip seçim yapma ve kontrol edebileceklerine odaklanma şansıdır. Bir pilot uçağı kaldırmadan önce tüm olası türbülansları, hava koşullarını, potansiyel arızaları gözden geçirir. Bunu yapması onu karamsar biri mi yapar? Hayır, onu hazırlıklı biri yapar. Fırtına çıktığında paniklemez. Çünkü bunun için plan yapmıştır. İşte Stoiklerin negatif görselleştirme dediği şey budur. Ve bu hayat değiştiren bir araçtır. Bir düşünce deneyi yapalım. Hayalinizdeki işe aldınız diyelim. Harika bir maaş, köşe ofis, herkes sizi tebrik ediyor. Sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Yüzlerce beğeni geliyor. Muhteşem. Şimdi farklı bir senaryo. Aynı işi aldınız ama kimseye söylemiyorsunuz. Sosyal medya yok, kutlama yok. Sadece siz ve işiniz. Hangi senaryoda daha mutlu olurdunuz? Eğer ikinci senaryoda mutluluğunuzun azaldığını hissediyorsanız, asıl değerli olanın ne olduğu konusunda yanılıyorsunuz. Marcus Aurelius bunu çok net söylüyor. Gelecekteki nesillerin ne düşüneceğini umursayan insanlar, gelecekteki insanların da bugünkü insanlar kadar anlamsız şeylerle meşgul olacağını unutuyorlar. Konser sırasında salonun arkasında bir adam uyukluyor. Bir başkası telefonuna bakıyor. Bir diğeri ise ayaklarını sallıyor. Şef bu insanların tepkilerine mi odaklanır yoksa kendi vizyonunu, kendi müzikal bütünlüğünü hayata geçirmeye mi? İşte burada kontrol diktomisi dediğimiz bir süreç devreye girer. Stoik felsefenin en güçlü araçlarından biridir bu. Kendinize şunu sorun: bu benim kontrolümde mi? Neleri kontrol edebilir, neleri edemem? Kontrol edemeyeceğim şeyler için kendimi üzmeye değer mi? Kontrol edebileceklerim için neler yapabilirim? Başkalarının sizi nasıl algıladığı, sosyal medyada kaç beğeni aldığınız, insanların sizinle ilgili neler düşündükleri, bunlar sizin kontrolünüzde mi? Hayır. Ama işinizi ne kadar iyi yaptığınız, insanların tepkilerine nasıl bir karşılık verdiğiniz, değerlerinize ne kadar sadık kaldığınız, evet, bunlar sizin kontrolünüzde. Şimdi en zor gerçeklerden biriyle yüzleşme zamanı. Muhtemelen siz de benzer şeyler yapmışsınızdır. Trafikte birine sinirlenmiş, belki bir başkasının sırasını almış olabilirsiniz. Epiktetos muhteşem bir tavsiye verir. Başkalarının hatalarını gördüğünüzde kendi hatalarınıza geri dönün. Komşunuzun bahçesindeki yabani otları görmek çok kolaydır. Ama kendi bahçenizdeki yabani otları görmek, çünkü kendi bahçemize baktığımızda şartlar uygun değildi. Yeterli zamanım yoktu, hava kötüydü falan deriz ama komşunun bahçesine baktığımızda ne kadar da tembel biri diye geçiririz içimizden. Bu çift standart neredeyse evrenseldir. Ve bunu fark etmek empati süper gücümüzü açığa çıkarır. Bir müşteri hizmetleri çalışanıyla konuştuğunuzu düşünün. Telefondaki ses soğuk ve mesafeli ise ilk tepkimiz ne kadar da kaba biri şeklinde olur. Ama belki de bugün yüzüncü kızgın müşterisiniz. Belki sabah kötü bir haber aldı. Belki çocuğu hasta, ev ya da iş arasında sıkışmış durumda. Anlayışlı olmak zayıflık değil, gerçek güçtür.
Çünkü öfkelendiğinizde aslında en çok kendinize zarar verirsiniz. Ama empati kurduğunuzda hem kendinizi hem de karşınızdaki insanı dönüştürme şansınız olur. Şimdi size bir paradokstan bahsedeceğim. Aslında en kötü insanlar size en iyi versiyonunuz olma fırsatını sunarlar. Bir elmas nasıl oluşur? Muazzam bir basınç ve ısı altında karbon atomları yeniden düzenlenir ve dünyanın en sert maddesi ortaya çıkar. Basınç olmadan elmas da olamaz. Aynı şekilde zorlayıcı insanlar olmadan erdem olmaz. Nasıl bir halterci ağırlık kaldırmadan güçlenemezse, siz de zorluk olmadan karakterinizi geliştiremezsiniz. Marcus Aurelius, başkalarını daha iyi yapan bir kişi kendini de daha iyi biri yapar demiş. Karanlık bir odada tek bir mum bile her şeyi değiştirebilir. Mum karanlığa sızlanmaz, şikayet etmez, sadece yanar ve yanarken de hem kendini hem de etrafını aydınlatır. Bazıları stoikleri duygusuz robotlar gibi hayal eder. Ne büyük bir yanlış anlama bu. Oysaki Seneca der ki, hayatınızda sevgi istiyorsanız sevin. Bir duyguyu istiyorsanız bu duyguyu verin. Bu kadar basit, bu kadar derin. Güzel bir bahçe istiyorsanız toprağa su verirsiniz ve bir süre sonra tohumlar filizlenir, çiçekler açar ama bunun için önce o toprağa bakım yaparsınız. Toprağa su vermeden çiçek beklemeye de hakkınız yoktur. İlişkiler de böyledir. Sevgi almadan önce sevgi vermelisiniz. Saygı görmeden önce saygı göstermelisiniz. Anlayış bulmadan önce anlayışlı olmalısınız ve bunu karşılığını beklemeden yaptığınızda dünyanız değişir. Belki hemen değil, belki o kişiyle değil ama eninde sonunda suladığınız sevgi ve nezaket filizlenir. Kıyaslamak mutluluğun hırsızıdır. Bizler sosyal medya çağında yaşıyoruz. Her gün arkadaşlarımızın en iyi anlarını görüyoruz. Onların tatil fotoğrafları, başarı hikayeleri, mutlu aileleri ve ne yapıyoruz? Kendi arkadaki görüntümüzü onların ön kamera görüntüsüyle kıyaslıyoruz. Tıpkı bir film setindeymişiz gibi. Kamera açısı mükemmel, ışıklandırma kusursuz, herkes gülümsüyor. Ama kamera kapandığında belki oyuncular tartışıyor, belki yönetmen stresli, prodüksiyon, bütçe sorunları yaşıyor. Gördüğünüz şeyler gerçekliğin çok küçük, özenle seçilmiş bir parçası olabilir. İnsanları kıskanıyorsanız gerçekten onların yerinde olmak ister miydiniz? Tüm sorunlarıyla, tüm korkularıyla, bütün gizli acılarıyla. Muhtemelen hayır. Instagram'da herkes bir CEO gibi görünüyor ama gerçekte çoğu derin bir belirsizlik içinde yaşıyor da olabilir. Şükran pratiği kıskançlığın panzehridir. Her gece uyumadan önce minnet duyduğunuz 3 şeyi yazın. Bugün nelere minnettarsınız? Bunların devasa şeyler olması gerekmiyor. Çok basit şeyler olabilir. Yeterli olanın az geldiği birine hiçbir şey yeterli gelmeyecektir. Ama yeterli olana şükreden birine her şey bolluk gibi gelecektir. Belki de en acı gerçeği en sona sakladım. Sevdikleriniz size ait değil. Onlar size ödünç verildi. Her an, her gün ve her bir anı geçici. Ve bu ürkütücü olduğu kadar özgürleştirici. Epiktetos der ki, bir çocuğu öperken içinden sessizce şunu söyle kendine. Yarın ölmüş olabilir. Bu kulağa korkunç geliyor belki ama aslında bu en derin sevginin ifadesidir. Pek çok insan sevdiği birini kaybetmeden kısa bir süre önce telefonu yakında görüşürüz diye kapatmıştır. Yakında. İşte o yakında şimdidir ve hiçbir şimdinin de tekrarı yoktur. Stoik bir öğreti olan memento mori, ölümü hatırla anlamına gelir. Ama bu korkutmak ve can sıkmak için değil, uyandırmak içindir. Eşinizle, çocuklarınızla, anne babanızla son konuşmanız olabilir. Bu sohbet beni dinlediğiniz son sohbet olabilir. Bu benim çektiğim son video olabilir. Bunu bilerek yaşamak her kelimeyi, her anı çok daha değerli kılar. Çünkü ertelemek gerçekleşmesi mümkün güzel anları asla gerçekleşmeyecek yarınlara emanet etmektir.